Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altın ve gümüşe bakalım. Önemli destek bölgelerine geldik. Dün şurada bir formasyondan bahsetmiştik. Yukarıda 23.32 kırılacak olursa burada güçlü yükselişler gelebilir dedik. Ancak aşağıda 23 dolar kırılacak olursa da satışlar derinleşir ve formasyon bozulur dedik. Yukarıda 23.32'yi kırmadan bakın burada satışlar geldi ve 23'ü kırınca da şu düşüş sürecini yaşadık. Şu an gene önemli bir destek bölgesine geldik. Bakın şurada sıkışan bir yatay hareketten bahsetmiştim. Tam da bunun desteğinden şu an alıcılarla karşılaşmaya başladık. Bakın katıl altında teknik analiz bölümünde son paylaştığım videoyu izlemiş olan arkadaşlar aslında burada ne demek istediğimi çok net anlayacaklar. Şu an sizlerin bu mumlarda alıcıların güçlendiği süreci takip ediyor olmanız lazım. Ancak bunun için tabii bu mumları birleştirip alıcıların güçlendiğini, nasıl güçlendiğini, hangi seviyelere gelirse alıcıların güçlenmiş olacağını düşüneceğimizi biliyor olmanız lazım. Burada aslında bu dip bölgesine yakın yerlerden alım yapıp çok yakın stoplarla gene kendimizi güvenceye alabileceğimiz bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Bu tarz eğer mum hareketlerine bakarak alıcı olacak olursak da şu diplerin altına mutlaka stop koymamız gerekir. Bunu unutmayalım. Daha uzun vadeli düşünenler ise aşağıda 22.37'nin altına mutlaka stop koymalı. Gene bu stop seviyelerini nasıl belirleyeceğimiz gene katıl altındaki teknik analiz bölümünde detaylı bir şekilde anlattım aslında. Dolayısıyla şu an güzel bir fırsat verebilir ancak daha henüz tam anlamıyla piyasa oturmuş değil. Evet, çok güzel alıcılar geliyor. Bakın fitil boyları son derece uzun olmaya başladı. Ancak güçlü alıcılı bir hareketin henüz geldiğini söyleyemeyiz. Önümüzdeki saatlerde bu mumları takip edenler güzel bir fırsat yakalayabilir. Buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altında da şu destek bölgesini takip ediyorduk. 1962-1957. Bu bölgede gene mumlar takip edilerek bir dönüş yakalanmaya çalışılabilir. Ancak burada da 1950 altına mutlaka stop konması gerektiğini unutmayalım. Önemli bir destek bölgesi. Şu yatay bant bakın hali hazırda korunuyor. Burada 1956 hareketler ancak bu bandın bozulduğunu ve satışların derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bakın altın gümüş rasyosunda da şu düşüş sürecini takip ettik. Şu an için bu düşüşün bir tepkisini veriyor diyebileceğimiz bir süreç. Burada da tekrar satışlar derinleşip aşağıda şu bir önceki dibi kıracak olursa 85-45 altı hareketler görecek olursak düşen tepeler, düşen dipler şeklinde altın ve gümüşün yükselişini destekleyen bir görünüm olacak. Altın gümüş rasyosundan takip edenler de 85-45 kırılması ile birlikte bir miktar risk alabilirler. Ancak tabi bahsettiğim o mum hareketlerini takip ederek daha da dipten işleme girme fırsatı ve dolayısıyla daha da yakın stoplu, daha az risk alarak işleme girme fırsatını yakalayabilirler. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.